Life Mutfak Yemek kanalımıza hoş geldiniz arkadaşlar. Herkese hayırlı Ramazanlar. Ramazan evlerimize sağlık, bolluk, bereket getirsin. Her yıl olduğu gibi bu yıl da sizlerle beraber iftara ne yemek yapacağım diye düşünmeden en yeni ve en lezzetli tariflerle beraber olacağız. Tariflerimize geçmeden önce kanalımıza abone olup bildirimleri açmayı, görüşlerinizi bizimle paylaşmayı unutmayın arkadaşlar. İlk tarifimiz kemikli et çorbası. İlk olarak kemikli etlerimizi düdüklü tenceresine alıyoruz. Daha sonra 1 yemek kaşığı tuz, üzerini taşıyacak kadar su ekliyoruz ve pişmeye bırakıyoruz. Etlerimiz haşlandı. Diğer taraftan etin suyunu ve etleri ayırıp etleri didikliyoruz. Terbiyesi için 2 yemek kaşığı yoğurt, 1 yemek kaşığı un, 1 adet yumurta sarısı çırpıyoruz. Daha sonra üzerine 1 diş sarımsak, 1 yemek kaşığı limon suyu ekleyip tekrar çırpıyoruz. Tenceremize 6 su bardağı et suyu ekliyoruz ve kaynamaya başlayınca etin suyundan terbiyemize ekliyoruz. Hazırladığımız terbiyeyi çorbaya yavaş yavaş ekleyerek karıştırıyoruz. Üzerine didiklediğimiz 350 gram eti ekliyoruz. Yaklaşık 25 dakika kaynatıyoruz. Çorbamız servise hazır. Üzerine dilerseniz naneli sos, dilerseniz biberli sosla servis edebilirsiniz. Diğer bir tarifimiz kapya biber mezesi. Oldukça lezzetli ve pratik bir meze. İlk olarak biberlerimizi tertemizce yıkıyoruz. Közlendikten sonra zorluk olmaması için çekirdeklerini önceden ayıklıyoruz. Ayıkladığımız biberleri fırın tepsisine düzüyoruz ve közlüyoruz. Közlediğimiz biberlerin kabuklarını soyuyoruz ve daha sonra doğruyoruz. Üç adet közlenmiş biber, 1 diş sarımsak, 1 çay kaşığı tuz, 1 su bardağı yoğurdu ekleyip güzelce karıştırıyoruz. Mezemiz hazır. Üzerine biberli sos, sunuma hazır. Diğer bir tarifimiz köfteli garnitür yemeği. Tenceremize yarım çay bardağı sıvı yağ, 1 adet kuru soğan ekliyoruz. Soğanlarımızı kavuruyoruz. Diğer taraftan 250 kıyma, 1 çay bardağı bayat ekmek kırığı, 1 çay kaşığı tuz, 1 tatlı kaşığı un ekleyip kıyma harcını yoğuruyoruz. Ve daha sonra fındık büyüklüğünde elimizde yuvarlayarak şekil veriyoruz. Şekil verdiğimiz kıymaları un tabağına ekleyip her tarafı unlanacak şekilde karıştırıyoruz. Soğanlarımız kavruldu. Yarım yemek kaşığı salça ekliyoruz. 2 adet patates, 2 adet havuç. Tekrar kavuruyoruz. Daha sonra 3 adet küçük boy rendelenmiş domates. Bir tatlı kaşığı tuz, 1 tatlı kaşığı siyah pul biber, 1 tatlı kaşığı kırmızı pul biber ekliyoruz. Toplamda 3 su bardağı su ekledik. Diğer taraftan köfteleri kızartmak için 3 yemek kaşığı sıvı yağ. Köftelerimizi kızartıyoruz. Köftelerimiz pişti.
Haşlanan sebzelerin üzerine hazırladığımız köfteleri ekliyoruz. Ve daha sonra 1 su bardağı bezelye. Birkaç dakikada bu şekilde pişirdikten sonra yemeğimiz servise hazır. Diğer bir tarifimiz bademli iç pilav. Bademleri bir kaseye alıp bir çay bardağı bademin üzerine yeteri kadar sıcak su ekliyoruz ve yaklaşık 10-15 dakika dinlendiriyoruz. Dinlendirdiğimiz bademlerin kabuğunu soyuyoruz. Tenceremize 3 yemek kaşığı sıvı yağ, 2 yemek kaşığı tereyağı ekleyip tereyağını eritiyoruz. Daha sonra kabuklarını soyduğumuz bir çay bardağı bademi ekleyip kavuruyoruz. 2 yemek kaşığı çam fıstığı tekrar kavuruyoruz. 2 su bardağı yıkanmış pirinç tekrar kavuruyoruz. 1 tatlı kaşığı tuz, yarım çay kaşığı karabiber, 2,5 yemek kaşığı kuş üzümü, dört buçuk su bardağı sıcak su ekliyoruz. Hafif nazikçe karıştırıp kapağı kapatıp suyunu çekene kadar pişmeye bırakıyoruz. Pilavımız suyunu çekti. Nazikçe karıştırıp üzerine havlu kağıtla örtüp dinlenmeye bırakıyoruz. Pilavımız sunuma hazır. Diğer tarifimiz oldukça lezzetli gül kokulu pasta. İlk olarak bir paket petibör bisküviyi robota ekleyip bisküvileri robottan geçiriyoruz. Robottan geçirmeden önce üzerine 2 yemek kaşığı kakao ekliyoruz. ...125 gram margarinimizi eritiyoruz. Kakaolu bisküvilerin üzerine erittiğimiz margarini ekliyoruz. İyice karıştırıyoruz. Hazırladığımız bisküvileri pasta kalıbına ekliyoruz ve eşit bir şekilde dağılması için kaşık yardımıyla düzeltiyoruz. Dağılmaması için bardak yardımıyla iyice bastırıyoruz. Buzdolabında 15 dakika bekletiyoruz. Diğer taraftan tenceremize 1 litre süt ekliyoruz. 7 yemek kaşığı şeker, 2,5 yemek kaşığı nişasta, 2,5 yemek kaşığı un. Orta ateşte kıvam alana kadar çırparak kaynatacağız. Kaynamaya başlayan muhallebimizin üzerine 1 yemek kaşığı margarin ekliyoruz. Ve pişmeye yakın bir paket vanilya ekliyoruz. Ocağı kapatıyoruz
İlk sıcaklığı çıktıktan sonra bir paket krem şanti ekliyoruz. Daha sonra muhallebimizi bisküvilerin üzerine ekliyoruz. Daha sonra soğutup dolaba alıyoruz. Diğer taraftan 4 su bardağı gül suyunu tencereye alıyoruz. 4 yemek kaşığı nişasta ekliyoruz ve çırpıyoruz. Kaynamaya başlayan gül suyu sosumuz soğumaya bırakmadan önce ilk sıcaklığı çıktıktan sonra pastamızın üzerine ekliyoruz. Pürüzsüz bir kıvam için spatula ile düzleştiriyoruz. Ve buzdolabında dinlenmeye bırakıyoruz. Pastamız servise hazır. Üzerine fıstık ve güllerle süslüyoruz. Afiyet olsun. Herkese hayırlı Ramazanlar.